Bugün Facebook'ta yazdığım bir yazı var. Bilmiyorum okudunuz mu? Bir dosta cevap diye yazdım ben onu. Ee, ve samimi olmanın ve orijinal olmanın yani ne kadar önemli olduğunu ve bütün mesela bilinçaltı eğitimleri var. Bir sürü başka eğitimler var. Baktım. Ezbere de dayanıyor bir açıdan. Bir açıdan bir alana giriyorsun ama mutlaka senin kendinden fark etmen gereken bir şey var. Burada şunu altını bugün çizdim yani gerçekten. Tasavvuf yoluna girdiğiniz vakit Allah'a bakmanız istenir. Ve siz o sırada Allah'ın ne olduğunu bilmezsiniz. Bilemezsiniz. Ve öğrenilmiş bir sürü dini şeyler kafanıza gelir ve biraz fenalık geçirirsiniz, biraz kabul etmeye çalışırsınız, biraz görmeye çalışırsınız, biraz yahu böyle söylüyorlardı bu nedir dersiniz. Yani çırpınır durursunuz. Ben bunu kendimden biliyorum çok da samimi olarak. Ve din olarak bir sürü anlatılmış bir sürü şey var. Hangisini seçeceğinizi, nasıl seçeceğinizi, ne yapacağınızı bayağı kafanız karışır, biraz netleşir. Böyle bir yolculuk yaparsınız. Bu kavramlar içerisinde karışmak ve böyle fenalık geçirirken bir insan biliyorum gibi duruyorsa bari onunla bir yolculuk yapayım dersiniz. Madem o biliyor ben çok anlamıyorum bu işleri zaten çok karışıklık var gibi bir yola başlarsınız ve bu yolda da yine kafanız karışır tabii. Ama bu arada kafanız karışırken gönlünüzde bir sevgi olmaya da başlar. Ve bunun nasıl olduğunu da çok da fazla şey yapamazsınız. Yani ama çünkü o kişi bu sistemi çözmüştür, fark etmiştir ve sizinle bir yolculuk yapmaktadır. Fakat sizin burada netleşmeniz bazen zaman alabilir. Ve tasavvufta böyle bir yolculukta yani anlatılan la ilahe illallah sözü gereğince bütün bu alemdeki ilahlarınız, vücut verdikleriniz, tanımladıklarınız Allah ismine nispet edilerek erimeye başlar. Bu eriyiş size şöyle bir şeyi fark ettirir. Sizin gönül sahibi olduğunuzu görürsünüz. Bunu yapabildiğiniz kadar. Yani sizde bir gönül manyetik alanı olduğunu ve bu gönül manyetik alanının çok büyük olduğunu da görürsünüz. Bütün bu karışıklık içinde, bütün bu doğrular, yanlışlar, günahlar, oldular, olmazlar, olur olmazların içinde. Fakat şimdi ben bir noktaya gelmek istiyorum bugün. Önemli de bir nokta bu. Bütün bunları yaparken size şöyle bir şey söylenir. Siz yoksunuz denir. Doğru. Bu mana içinde yokluğunuzu hissedersiniz. Ama nefes alıyorsunuz. Ama yaşıyorsunuz. Ama bir iş yapıyorsunuz. Ama cinsiyetiniz var. Ama buradasınız. Bir de yoksunuz. Tüh. Yani şimdi burada bütün karışıklık başlar. Şimdi ben var mıyım yok muyum? Ben nasıl varım yok muyum? Bu nasıl bir şey? Oo yine bir karışıklığa düşeriz hep beraber. Allah'a şükür. Fakat Allah sistemini bir noktada öğrenirsiniz. Öğrenmeniz ne demektir Allah sistemini bir noktada öğrenmeniz? Sizin gönül sahibi olmanız demektir. Yani bütün alana, bütün seyrettiklerinize, bütün baktıklarınıza polarite istinad ederken o polariteyi içinizde yaşamaya başlarsınız ve içiniz sizin gönlünüzdeki bir nokta bunu fark eder. Fark ettiği kadar da büyür, açılır ve her zerrede varoluşunuza şahit olursunuz. Şimdi bu la ilahe illa Allah denilen sistemdir. Yani bütün sistemler, bütün zıtlıklar, bütün polariteler indinizde bir Allah ismiyle tevhid olabilir ve
bir Allah ismine istinad edildiği vakit sizde gönül zuhur ettirir. Peki gönül zuhur etti, bitti mi? Yok. Hayır. Çünkü Allah ilah. Yani enerjinin hiçbir formu yoktur. Bak söyleyeyim. Enerji hiçbir ismi de yok. Ama biz bir enerjiden, bir enerji var yani enerjik etik bir şeyiz. Biz ona bir isim söyleriz, biz ona bir form söyleriz ve bir isim ve form söylediğimiz anda polariteye bölünür enerji. Gönül ise bu polariteyi yok eder. Yok eder. Yani tamam, bu polariteyi yapmıştım, şimdi yapmıyorum dersiniz. Gönlün böyle bir fonksiyonu var, böyle bir alanı var. Şimdi bunu yapan bir gönül olduğunuz zaman işte hafiydi, sırdı, ahvaydı, bütün bu noktalar sizde var. Başka bir kalp olarak var ve bütün alanla birlikteliğinizi o gönülde fark edebilirsiniz. Yani ben alemlere sığmam, bir müminin gönlüne sığarım dediği Allah polarite ve muazzam genişleme alanı sizin gönlünüzdedir. Bu kadar böyle bir gönül varsa ben var mıyım? Yokum. Nasıl yokum? Nasıl yokum yani? Şimdi bütün sıkıntı buradan çıkıyor. Hayır, öyle değil. Şöyle, muazzam Allah potansiyeli denilen enerji alanlarını düşünün. Yani enerji denizi. Fakat bu enerji denizinde siz var olan bir enerji denizisiniz. Auranızla, isminizle, halinizle, ferdiyetinizle. Yani fark alanınızla. Eğer Allah'a istinad ediyorsanız yoksunuz. Ama Muhammeden Resulullah denilen ferdiyetinize döndüğünüz anda siz kimsiniz? Siz nesiniz? Siz nasılsınız? Siz bütün bu sistemlerdeki yani Adem vücudunuzun bir muazzam potansiyel yani muazzam bilinç alanından potansiyel alanına bir form alanına oradan bu vücuda buradaki isme, buradaki Celalettin, Ahmet, Mehmet, Rengin ismine doğru bir enerji vücudunuzun bakışı olduğunu fark edin. Buradaki kıyasi kimlik verişinizi ademiyetinize terk etmeye başlayabilirsiniz ve bunu yaptığınız zaman fert olursunuz. Çünkü siz nasıl bir varlık olduğunuzu fark ettiniz ve bu varlığı yaşama, evet burada her şeyle yaşama soktunuz ve varsınız. Varsınız. Bütün varoluş alanlarıyla varsınız. Ama başınız sıkıştı, bir şey oldu. Allah'a nispet edin, gönle geldiniz, yoksunuz. Yani holografik bir varlıksınız. Okey, ben bilmiyorum dersiniz, bu alan biliyor ve yoksunuz. Şimdi burada şunun çok büyük önemi var. Dini sistemlerde, tasavvufta Allah, tabii biz devamlı o alana, ya devamlı Allah. Çünkü neden? İllüzyon. Devamlı illüzyon. Daim illüzyon. Allah daim zan yani. Çünkü siz nasıl nispet ederseniz öyle. Sizin özünüz bundan hiç etkilenmez. Ama bu alan yani yaratım ve varlık alanı Allah'tan ibaret. Devamlı polaritelerin birbiriyle olan ilişkileriyle, sizin bunu nasıl yaşadığınızla, nasıl bir zan oluşturduğunuzla alakalı bir şey. Şimdi bu noktada ezbere dayanan hiçbir şey çok işe yaramıyor. Ama mesela biz birlikteyiz, birlikte oluruz, enerji alanlarımız yakın olur. Bu birbirimizin alanına faydası var. Veya bu işin hakikatini bir lokma çözmüş birinin vibration'ı diyeyim, yani duruşu size fayda eder mi? Eder. Ama hiçbir şey ezbere dayalı değil, hiçbir şey ezberden değil. Her bir kişiye çok özel bir durum var. Yani mesela
bilinçaltı tekniklerine baktım. Ben bakıyorum, o kişinin bilinçaltı öyle değil. Değil, anlatıldığı gibi değil. Yok, çünkü o kadar özel bir kodlama yapıyor ki o kişi kendi bilinçaltına ve ancak o bilebiliyor bunu. Ancak sen bunu fark etmesini, Allah varsa bakın, Allah'la yani gönül alanıyla hareket ediyorsak hepsini kapat. Ne bilinçaltının önemi var, ne senin önemin var, ne başka bir şeyin. Hepsi settar, yani örtü ismiyle örtülür. Hiç gerek yok. Çünkü Allah var. Okey, öyle bakıyorum. Yani Allah var, gam yok gibi. Ama senin ferdiyetin ortaya çıkacaksa, sen ortaya çıkacaksan, o ben denilen Allah'ın muazzam vahdet-i vücut hali ortaya çıkacaksa, seninle ortaya çıkacaksa, senin bütün kayıtlarından yüzleşerek geçmen lazım. Ve bu vücut bunun çok muazzam bir göstergesi. Zihnimiz zihn komutuyla işliyor bu vücut. Bunu artık kaç bin kere söyledik beraber. Yani evet, bakıyorsun, düşüncen oluşturuyor. 1001 tane düşünce geliyor ve oluşturuyor. Sen hangi düşünceye takılırsan onu oluşturuyorsun. Bu illüzyon aleminde. Allah dendi mi? Bunlara takılmamayı öğreniyorsun, gönlü öğreniyorsun, kendi özünü öğreniyorsun. Özünün bunlarla hiçbir alakası olmadığını öğreniyorsun. Ama tekrar yaratıma girdiğin vakit, yani burada tekrar şimdi ne yapacaktım dediğin vakit, burada en önemli şeylerden bir tanesi, sizi acıtan şeye, acıtan noktaya çok samimi olun. Bak, bunu altını çizerek söylüyorum. Hiç kaçarı yok bunun. Yani acıtan noktanıza ve çok samimiyetle görmediğiniz alana sorun. Şimdi bundan ilgili ne yapmam lazım diye. Ne olması gerekiyor? Çünkü tam onun çözülme vakti geldiğinde bununla ilgili bunu yapacak, yardım edecek veya bir şey yapacak veya bir durum olacak durum geliyor hemen. Anında da olabilir, başka türlü olabilir. Bunun ezberle bir alakası yok. Yani çok samimi olun acınıza. Oraya manipüle etmeye çalışmayın. Hisler çok önemli. Çünkü bu vücut tamamen bir gösterge ve tamamen siz gerçekte muazzam bir adem ve enerji alanısınız. Bu vücudu kullanıyorsunuz ve bu vücut buna muazzam bir yardımcı. Tabii ki biz bu vücudu gerçek zannettiğimiz zaman, yani ben bu vücudum dediğimiz zaman bayağı yerden yere vurulma gibi bir durumumuz var. Çünkü bir ilişkiye giriyoruz, aldatıyor, bir şey yapıyoruz, olmuyor, biraz oluyor, biraz olmuyor, filan fıstık böyle gitgeller oluyor. Ama biz dikey bilinç denilen, yani ademiyetimizi fark edip evet ben bu dünyada bunu yapacağım diyorsak, burada samimi olmak çok çok önemli olduğunu düşünüyorum, samimi olmanın kendinize, ki gerçekten bu kayıtlar sizden gitsin. Sizden gitsin derken burada silinmeye başladığı vakit siz özgür oluyorsunuz. Özgür. Yani özünüz gür oluyor. Ve bu çok kıymetli. Bu aşktan da kıymetli. Evet. Aşktan daha kıymetli. Çünkü sizi özgür bırakıyor. Hani ben çok aşk meraklısıydım, o yüzden söylüyorum. Yani yine öyleyimdir, yine çok severim ama sizin ferdiyetiniz, sizin özgürlüğünüz daha önemli. Zaten bu noktada şimdi beyniniz bunu fark etmiyor. Yani maymun beyni deniyor, bir sürü şey deniyor. Doğru. Beyninize tekrar gerekiyor. Yani söylemeniz gerekiyor. Ya o değil bu. Bak, biliyor musun, hatırla bakayım şöyle falan gibi. Yani hani bir Fatiha veya bir şey, hani bu beyni o türlü bir şeyde tutmak, dengeli olması da önemli, sağ ve sol beynin, ve bu vücuda fark ettiği şeyi bu vücuda kodluyor. Bu bir şey. Fakat
Asıl olan sizin düşünce, mental alanınızda muazzam bir şekilde gömülü, yani hazine, ben gizli bir hazineydim diyor Allah. Yani gömülü olan kayıtlarınız var. Ve bu vücut o kayıtları gösteriyor. O kayıtların geçebilmesi için hissinize çok samimi olun. Düşüncenizin de her bir tanesine inanmayın ama his yalan söylemiyor. Çok enteresan bir şey. Sıkıntı varsa sıkıntı veriyor bu vücuda. Ama düşünce bir sürü uydurma. Ha, o uydurma düşünceden çıktığınızda hissiniz ferahlıyorsa sıkıntı yok, kayıt yok. Ama o uydurma düşünceden çıktınız, bir şey yok ama yine orada bir aynı tekrarlanan bir sıkıntı varsa orada bir kayıt var. O kaydın bilince gelmesi gerekiyor. Ve benim gördüğüm bir sürü bilinçaltı çalışmasıydı, şuydu, buydu. İşe yaramamasının sebebi bir kaydın bilince gelmemesinden. Bilince gelmesi gerekiyor. Yani bu şu demek, benim bunu görmem değil. Sizin bunu görmeniz gerekiyor. Ben de kendimdekini. Bilince gelmesi gerekiyor. Aa, bu böyleymiş. Tamam demem gerekiyor. Tabii bunun için tabii ki Allah'ı bilmek lazım. Bu enerji sistemlerini tanımak lazım. Fakat bilinç varlık olduğumuzu bilmemiz lazım. Ve bir şeyin bilince gelip çözülmesi kadar kıymetli bir şey ben bilmiyorum. Çünkü bu sizi size kazandırıyor. Sizi özgürlük kazandırıyor. Aşk oluyor, muhabbet oluyor. Hepsi bununla beraber oluyor. O yüzden sanki mental alanımızda düğümler var kapalı. Bunların hissimizde bilince yolculuk yapması gerekiyor. Ki bilinçte şu anda kuantum alanda bunu seyrettiğiniz zaman, seyredebildiğini, bilincinize geldiği zaman seyredebiliyorsunuz. Yoksa seyredemiyorsunuz. Seyrettiğiniz zaman kendiliğinden frekans olup gidiyor. Öyle. Bir şey yapmanız gerekmiyor. Hani daha önce ben şey yapıyordum. İşte bunu bir renkle değiştir, şunu yap. Manipüle etmeniz dahi gerekmiyor. Seyretmeniz yeterli. Çünkü bilince geldiği zaman kabul demektir bu. Allah demektir. Kabul ettiniz, fark ettiniz. Bütün polariteyle var olduğunu gördünüz demektir. Kendi oluyor. Bir şey yapmanız gerekmiyor. Seyir yeterli. Şu andaki fizik de bunu söylüyor zaten. Yani kuantum fiziği de bunu söylüyor. Bu sizin kendinizde uygulamanız gereken bir kuantum fiziği. Ve tekrarlanan bir şey varsa, yani ne yapsanız yine aynısı oluyor ve aynı sıkıntıyı yaşıyorsanız, tam da hani derdim bana derman imiş noktası o. O noktadan muazzam bir özgürlüğe kavuşabilirsiniz. O noktadan büyüyebilirsiniz ve bu hiç kimseyle aynı değil. Hayır. Ezber hiç değil. Öyle olmuyor. Kişiye özel. Bir kelime bir yerden bir şey duydunuz, size iyi geldi. Demek ki sizin için lazım olan o. Ama kendinize çok 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 samimi olmanız gerekiyor. Bugün ben bunu bir dosta cevap diye yazdım, ben bunu Facebook'ta. Şimdi daha çok sistemleri Allah varsa ben var mıyım? Ben yoksam Allah mı var? Allah yoksa ben mi varım? Ben hiç miyim? Gibi kafa karışıklığı var insanlarda. Hiçlik denilen şey manyetik, holografik olduğunun farkındalığıdır. Hiçlik denilen şeyin size gerçekten hiçseniz yaşayacağınız tek bir duygu var. Çok sevmek. Yani hiçliğin işareti bu.
Ben yokum, o onu yapsın. Bu hiçlik falan değil, kesinlikle değil. Hiçlik duygusu, hiçlik olgusu, ben fakrı fahri denilen, ölmeden önce ölünüz denilen hal sizde yaşanıyorsa çok sevinçlisinizdir. Çok seviyorsun. Ay, bir eğlence, bir keyif. Böyle bir şey. Eğer bu yoksa ben hiçim, ben yokum demek zihinsel mastürbasyon, hiç işe yarayan bir şey değil. Yani bir işe yarayan bir şey değil, bana da yaramıyor, öyle söyleyeyim. Bunun için şöyle söyleyeyim, yani dini söylemleri hep dışarıda bırakmak isteyen bazı zihinler var. Haklılar kendilerine göre, ben bir şey demiyorum. Fakat geçen gün kızım bana çok hoş bir şey söyledi. Dedi ki tek yobaz olmayan sohbeti yapan sensin dedi. Teşekkür ederim dedim. Çünkü hiç öyle bir durumla ilgim çok olsun gibi bir şeyim yok. Yani öğrenilmiş kalıplarla değil. Fakat dini söylemlerde çok büyük rahatlık var. Çok büyük şey var. Kolaylık var aslında. Bir o kadar da üstü kapalı, o ayrı mesele. Mesela Rahman dendiği vakit bütün gördüğünüz alem Rahman. Bütün vücutlar, bütün eşya. Rahim dendiği vakit bütün düşünce alanları, yaratım alanları. Rahman ve Rahim sizsiniz. Şimdi ve rahimi işte kadının cinsel hayır, hiç alakası yok. Yani mana alanında, yani o zaman erkekler Bismillahirrahmanirrahim diyemezdi zaten. Bir tek kadınlar derdi. Hayır, sadece doğurmakla alakalı, yeni bir şeyi yaratmakla alakalı. Bu düşünce ve his ve bir sürü yeni oluşum alanlarıyla ilgili ve başka fark ettiğim bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela bir yöntem kullanıyorsunuz. Birine mesela işte şifa olsun filan. Aslında sizin varlığınız şifadır. O da ayrı mesele ama hani yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Evvelden yani ben bundan hiç gocunmam. Ayrıca Allah, evet, Allah'tan isterseniz bunu bildikten sonra insan ismi kullanmakta hiçbir sakınca yok. Hiç yani. E, Yani şuna benzer. Mesela Beki İkala'nın meleklerle ilgili çalışması vardı ve diyordu ki ben burada ne zaman gelsem bana park yeri oluyor. Aa, dedim ben. Tamam, Beki'nin melekleri bana yardım edin. Şimdi bu bana çok hoş ve kolay ve benim ayrım olarak kullandığım bir şey değil. Çok sevdiğim için Beki'yi de tanıyorum. Okey, Beki'nin melekleri ve her sefer ben renginin melekleridense olur mu? Olur. O deneyim olduğu için orada ben o deneyimi de sevdiğim için aldım, kullandım. Benim bir deneyimim varsa al, kullan. Ama bu benim şahsıma bir egosantrik bir şey değil. Sadece kuantum alan kullanması gibi bir şey ve çok sevgiyle bir şey söyleyeceğim. E, e, Bütün bu alanlarda, bütün mesela enerji, diyelim ki işte Access kullanıyorsun, öğrendin, o enerjileri yapıyorsun bir şey. Ya Muhammed, ya Ali, senin elinden olsun dediğin anda bak bakalım orası nasıl oluyor. Çünkü niye? Ayrım olmadan. Çünkü o alandasın, berabersin. Anında bütün o enerjiler seninle beraber. Çünkü sen Adem'sin. Ve o kişi ismi kullanmak, yani bir kişi ile bunu yapmanın nasıl bir kestirme yolu olduğunu anlatamam size. Nasıl da bir güzel. Bu şuna benziyor. Mesela ben desem ki ya Celal, bana ekmek verir misin? Verir. Ama istemeden vermez ki. İstersen verir, değil mi Celal? Verirsin, değil mi? Tamam. İşte bunun gibi. Ya onlar da bayılıyorlar yani. Benden bir şey istedi, al falan gibi bir şey. Böyle bir zevk var orada. Ama bu kesinlikle ayrım olarak değil. Ben şu muyum? Sen Adem'sin şekercim. Sen de Muhammedi bir şey olmasa zaten bunu söyleyemezsin. Zaten bunu yaşayamazsın.
O alan sende var. Bunda kesin bir durum var. Ve bunun çok büyük kolaylığı var. Ama burada mesela diyelim ki Sevda bir şey yaşadı, bir deneyi var. O deneyimi ben çok sevdim. Bir yerde derim ki ya Sevda'nınki gibi olsun bana da. Olur mu? Olur. Bunu çok yaşayan var bizim kardeşlerimizde. Ben mesela bir gün uçakta gidiyordum. Bir bebek yanımda ağlıyordu çok fazla. 1,5 yaşında. Hiç durmuyor. Benim de çok böyle keyfim öyle fazla yok. Çocuk ayaklarını benim kucağıma koydu. Ben de onun tabanını şöyle tuttum. Şöyle yaptı bebek. Hı, 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 dedi uyudu. Şimdi annesi ne yaptınız çocuğuma dedi. Dedim ki bir şey yapmadım. Yapmadım. Burada enerji girişleri var. Tuttum. Çocuk 1,5 saat hiç tıkı çıkmıyor çocuğun. Ondan sonra annesi dedi ki ben de size bir şey öğreteyim dedi o zaman dedi. O da iyi olur. Bu bezlerle dedi bütün lekeler çıkıyor bu ıslak mendil. Ben de ona teşekkür ettim. Şimdi bunu başka zamanda millet kullandı. Mesela bir yerde çocuk ağlıyor. Şöyle elini yap. Hani renginin o var ya orası. Denden. Vallahi oluyor. Çünkü bütün alan enerji alanı. Blueprint deniyor buna da. Okey, sıkıntı yok. Yani ben kullanırım yani onu demek. Hani mesela bizde böyle hani dini şeylerde benim elim değil Fatma anamızın eli falan derler. Orada bir uzaklık vardır böyle oraya bir ilahlık vardır. Hayır, oraya ilahlık falan değil. Bir kolaylık olarak görün. Yani bir sizinle birliktelik sizin alanınızda var olarak gördüğünüz vakit bir sıkıntı yok. Evet, bu nasıl yapıyorsa bana da öyle diyebilirsiniz. Bu birliktelik, kuantum dolaşıkları yüzünden çünkü yakın olduğun, haşır neşir olduğun enerjiler varsa o enerjiler gibi hal sana da akmaya başlıyor. Sen de öyle olmaya başlıyorsun. Aslında safları sıklaştırın böyle bir şey. O zevk size de geliyor. Tabii ki. Şurada net oldum mu inşallah? Yani Allah'ı kapsayamazsınız çünkü sonsuz oluşumlar alanı var. Ama siz fert olabilirsiniz. Sizin esmalarınız, sizden açığa çıkanlar, sizdeki olan o muazzam enerjinin içinde enerji alanı olarak düşünün. Yani ve siz hem ondan akarsınız hem kendiniz olursunuz ve hiçlik ve heplik denilen hali içinizde yaşarsınız. Ama takıldığınız her noktada vücudunuz ve hissiniz doğru söyler. Düşüncenizi değiştirin. Yine varsa o zaman orada samimi bir duruş gerekir ve o doğru zamanda, doğru şekilde çözülür. Ve bu sizin içinizden çok özel olarak olur. Kimse için bir şey yapamaz ama bir enerji alanıysa o birliktelik onu bir mayalar öyle diyeyim, bir kapsar, güzel olur o kadar. Evet, bugün bunun için böyle bir Zoom yapalım dedik. Yani burada konuşurken kendi kendimize konuşmayalım, hep birlikte konuşalım, paylaşalım manası ortaya çıktı. Aslında bu Batı aleminde fakr yani Taurus denilen bir şey var, bir olay var. Bu sizin bu benliğinizde, bu kişiliğinizde enerji alanlarının kendiliğinden size böyle kapsıyor, gidiyor, geliyor. Çok eğlenceli ve zevkli bir şey yapıyor olmasıdır aslında. Bu yaşanır mı? Yaşanır. Evet. Hem Allah yar ve yardımcımız olsun çünkü çok da enteresandır. Bunu bütün polarite hem vardır hem yoktur. O yüzden Allah ilahtır ve sizin verdiğiniz hüküm ne? Vardır. Hükmü kaldırırsanız yoktur. Enerjinin cinsiyeti de olmaz, polaritesi de olmaz. Soruyor, ne yapıyorsun diyor. İçimdeki soruyor bana.
Onu öyle mi böyle mi diyor yani. Hani kabir burası soruyor. İşte bir cevap veriyorsam veriyorum yani. Ne cevap veriyorsam o. Ha, Muhammed'i sevdim, bu bilinci sevdim filan diye bir cevap veriyorum. Oluyor, bitiyor. Kabir işte. Yani başka bir kabir yok. Öyle bir bilincimiz de yok, öyle bir şey yani. Eyvallah. Siz yaratırsanız olur, yaratmazsanız olmaz. Sizin özünüz sonsuz sevgi ve aşktır, gerçekten bunu biliyorum. Ve bana işte hiçlik size aşk ve sonsuz zevk veriyorsa hiçliktir. Yoksa ben yokum, ölüyorum, depresyondayım, böyle bir yokluk yok. Evet, o bir zevk hali. Zaten zevkli olmayan bir şeyi peygamberler söylemezler. O yüzden mesela şu anda bir tane şey istiyorum. Ya Muhammed, canımın içi. Hem bizde Muhammedi anam var, hem sen Muhammed'sin. Ya Ali, bize, şu kardeşlerimize, burada olanlara, olmayan birlikte olduklarımızın hepsine bu zevki kolaylıkla yaşamayı nasip eyle. İstedim. Şahit olun. Bana inanmayın, şahit olun. Bana inanın diye bir şey yok. Ben söylüyorum ama siz yaşayacaksınız, siz şahit olacaksınız. Öyle. Ve ferdiyet farktır. Yani şimdi ben, Allah varsa ve hiçbir şey yoksa yanında, ki o bir haldir, yaşanır. Çok da güzeldir, zevklidir. Oradan beyni eğitmek çok zor bir iştir. Çünkü beynimiz bayağı bir maymun beyni. Ona buna zıplayan bir şey. Fakat burada fark yok. Ben öyle bir severim ki sevmeyi severim. Sevmeyi severim. Sevmeyi çok severim. O yüzden herkesi severim gibi. Her şey sevgi olur bana. Ama fark varsa farklı bir muhabbet olur. Muhabbet, şimdi Hazreti Yunus ne diyor? Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevi işi. Yani biz farkla sevmeye geldik. Ferdiyetle, onun adı Yunus yani. Muhammed'i yaşar ama adı Yunus. Şems-i Tebrizi yaşar ama adı Şems. Veya adı başka alemlerde neyse ne. Sizin de öyle. Yaşar. Yani o manaları yaşar mı? Yaşar. Ve Muhammeden Resulullah denilen fark ve ferdiyet ve insan olma makamıdır. İnsan. İnsanlığını fark etmiştir. Çünkü Allah, la ilahe illallah, insan yok, Muhammed yok, peygamber yok, sen yoksun, ben yokum, o yok, bu yok. Yok zaten. Allah var, beraberinde bir şey yok. Ve bu gönül makamıdır. Ama Muhammed girdi mi sen girersin işin içine. Sen varsın, sen Allah'la varsın, hakla varsın, bütün o sistemlerle varsın. Senin gerçek sistemin girer işin içine. Ve o zaman senin o sistemlerinle birlikte e, fark var, ferdiyet var ve sen sonsuz bir varsın zaten. Öyle. Orası diriliş halidir. La ilahe illallah, öldün. Öldün. Ne yapayım? Onun bunun çocuğu oldun, onun bunun bilmem nesi, öyle oldun, böyle oldun. Öldün gitti. Ama Muhammed'le dirildin. Yani aslında İsa ile dirildin, Ahmet ismiyle dirildin, Hay ismini aldın, dirildin ve diriliş başladı mı mutlaka yüzleşmen gerekir. Kayıtların tekrardan ortaya çıkar. Çıkar. Çıksın. Çıksın da bitsin. Size çok özeldir, ezberden değildir, samimiyet gerekir. Ama ilk önce bu muazzam oluş okyanusunu fark etmen, sonra kendini çözmen, daha doğru bir yöntem olarak söylenmiştir. Muhammed Nurul Arabi ile beraber veya işte Hacı Bayram'da veya Melami Erderi ile ilk önce bütünü gör denmiştir. Öyle uğraşma. Yok benim şuyum, benim buyum, hayır. Ve Settar ismiyle de örterler. Yani senin ne kaydın varsa settarla örtülür.
Allah de yürü git derler. Ya Settar boş ver, kapat. Kapat, Allah'a bak. Kapat, Allah'a bak. Ve sen de bu zuhur ettikten sonra gerçekten sende hak, yani enerji vücudu bu vücutta zevk edilmeye başladıktan sonra, yaşanmaya başladıktan sonra, yani sen o bağlantıyı, bu bağlantı yanlış. Yani bu bağlantı, benim bağlantım yok gibi bir şey yapıyor filan, böyle bir şey. Halbuki var. Bu bağlantıyı tekrardan Allah'la bağlantını fark edersen, bir de özünle, yani kendi oluşlarından enerji vücudunu buraya uyumlanmak gibi bir şey yapmak gibi bir durum var. Bu manyetik alana böyle bir ayara getirebilmek, bu beynini ikna etmek gibi bir durum var. Bunu da yapabilirsin, olur samimiyetle. Muhammeden Resullük zevki sende zuhur eder gibi. Bu ince ince içsel yaşanacak zevkler. Ama siz ve muazzam auranız ve enerji alanlarınız ve muazzam bir enerji okyanusu düşünün. O Allah her an yeni bir oluşta ve sizin bir oluşunuz var. Bu ikisinin uyumlu akışı gönülde belirir ve sizin buna uyumlanmanız bir Kudüs zevkidir zaten. Sizin enerji vücudunuzun zevkidir. Sizin hakikatiniz enerji vücududur çünkü. Bu değil. Tabii burayı kullanıyor yani şimdilik. Değil mi? 100 sene sonra bu yok. Bunun gibi. Neyse işte biraz söylemeye çalıştık. Paylaşmaya çalıştık. Böyle bir zevkimiz oldu. Çok samimi istek gerekir burada. Yani gerçekten samimiyetle bu nasıl olacak demek gerekir. Fakir denilen zevk bizde de gözüksün inşallah. Çok zevkli çünkü. Hani zevkli olmasa peygamber söylemez zaten. Yani öyle bir baskın bir zevk olsun inşallah. Evet, neşeli, keyifli, sevinçli. Evet. İnsan çok komplike bir varlık. Hatta bu vücutta bunları yaşıyor, yaşayabiliyor. Ve bilincini nereye getirmek istiyor? Oraya bakmak lazım. Ve bilinç olmadan orası çözülmüyor. Yani bir şey bana acı veriyorsa benim düşünce alanımda bir madde böyle yapıyor. Burayı bilinçlendir, buraya bak, buraya bir şey yapsana, görmüyor musun? Baksana, diye devamlı beni uyarıyor. Ta ki peki bu nasıl bir şeydir deyip bana görünür olana kadar, göründüğü anda ben onu seyredebilirim. Bir kayıt yapmışımdır. Mesela çok saçma sapan da bir şey de olabiliyor. Biri bana mesela tuhaf bir hareket yapmıştır. Ben onu kaydetmişimdir frontal lobumda. Ve hani bizim sevgili Defne ile yaşadığımız bir şey vardı yani. Ateş geliyor, ateş geliyor. Karınca görüyordum ben. Koca bir karınca. Yani küçükken karıncanın yuvasını yakmış ve onlar da onu yakıyorlardı. Çünkü bilinçlenip bana bir şey söyle ve orası bitsin diye oluyor o. Yoksa sana işkence etmek için değil, hayır. Senin fark etmen, bilincine getirmem. İnşallah bu bilinçlenme meselesi kolay olsun. Çünkü o düşüncemizde olduğu vakit seyrediyorsunuz ve kendisi zaten gidiyor. Yani sizi etkilemiyor. Gidiyor derken öyle bir şey olmuyor. Size etkisi olmuyor. Bu vücutta kalmıyor. Bundan ilgili mesela işte Barış Muslu serbest bırakıyorum bilmem ne hissi bir şeyler söylüyor. Benim deneyimim olmadı. Belki olan vardır bu kadar. Bir Alman tıbbı diyorlar, onu uyguluyor diyorlar. Yeni öğrendim onu da. Beni de o da ilgilendirmiyor. Fakat mesela örümcekle ilgili benim sıkıntım vardı. Hiçbir yöntemle öyle olmadı.
Ta ki benim bilincime örümceğin ne olduğu, nasıl olduğu görünene kadar. Çünkü bana göre örümcek bir şeydir, başkasına göre bir şey. Ben mesela bunu Gary ile de konuşmuştum. Dedim ki benim örümcek şeyim var. Öyle baktı suratıma. Hiçbir şey anlamadı. Derken mesela Şeyh Baba'ya söylemiştim. Yok. Yani nereye söylediysem yok. Ta ki ben bu örümcek benim için nedir? Görene kadar. Orada siz önemlisiniz işte. Önemli olan sizsiniz ve size göre olacak bunlar. Sizin bilincinize göre. Mesela bu ezber sistemlerde işte hani zihninize öyle kapı aç, oraya gir, buraya çıktın, bunu ettin filan ettin diyorlar. İşte yok anne baba eril dişil dengesi. Bir şey çözülüyor mu? Ben şahit olmadım. Çözülen vardır. Ama benim şahit olduğum, benim deneyimimde gerçek çözülme her zaman samimiyetle oldu ve güvenle oldu. Güveniyorsam, mesela benim buradaki arkadaşlarıma ben güveniyorum ve ben rahatlıkla buraya kendimi teslim ederim. Herkese bunu yapabiliyor muyum? Yok. Yapamadığın zaman oradan gelmiyor zaten. Olmuyor yani. İnşallah yapabiliyorsundur, onu da bilmiyorum. Ama samimiyet ve güven gerekiyor. O alana güvenmen gerekiyor. Yani şu anda tabii beni manipüle etme. Etse ne olacak? Allah var yani. Allah varsa ki var. Beni manipüle eden de gelsin etsin. Sonra da edemez zaten. Önemli değil orası. Ama siz o bilince gelene kadar vücudunuzu kastığınız oluyor yani. Ben buraya kendimi bırakır mıyım, güvenli mi değil mi gibi. Allah varsa hepsi güvenli. O da ayrı mesele. O da başka bir şey. Şimdi bugün böyle bunları konuşmak istedik. Yani dini söylemlerle sizin kişi ve hiçlik ve heplik bilincinin nasıl bir denge ve enerji ahengi olduğunu, bunun bir zevk olduğunu ve bunun yaşanılabilir olduğunu ve zihninizi, bilincinizi ne tarafa döndürürseniz bu onunla hareket edebildiğini. Zaten yani deneyimlemediğim bir şeyden ben bahsetmesini sevmiyorum. İkincisi alıntı veya başka bir şeyse onu da söylerim yani. Bu benim değil bir başka sistemden gördüm derim. Benim deneyimimden çıkmadı. Çünkü herkesin çok özel deneyimleri olabilir, yaklaşımları olabilir, fark edişi olabilir, söylemi olabilir. Hepsine saygım var ama bilmiyorum yani. Mesela geçen gün birinin bir şeyini dinleyeyim dedim. Öldükten sonra marifet falan diye anlatıyor. Ya şimdi ölün, işte şimdi oradasınız. Hı. Yani bana göre öyle yapacak bir şey yok. Yani öldükten sonra falan bir şey yok. Münker Nekir işte soruyormuş. İşte soruyor. Ben şimdi burada ne yazmıştım? Enerji vücuda girdi mi polarize oluyor. Evet, bu vücutla polarized oluyor. Yoksa enerjinin böyle pozitifi negatifi yok. İyisi kötüsü de yok. Bu vücutta polarized olması esmalarla olsa size rahatlık olur. Değilse külliyen hakkı yani tek vücuda bırakın yine kolaylık olur yani. Hiç yok o bana şeytan ne ya? İblis bana söyle iblis libas demek, elbise demek. Yani suret demek. Şimdi bir surete takılırsan iblis olur. Adem bütün demek. Hepsini içinde barındırıyor. O kadar. Yani öyle bir fark var arada. Libas mı? Yani gördüğün suret bir suret mi? Yoksa bütün bir alan mı? Bütün bir alan mı? İşte fark bu kadar yani. Nefs-i mutmainneye gelen mülhimeden yani iblis libas, elbise kaygısından kurtulur diyor.
Yani benim önüme bana lazım olan geliyor zaten. Benimle birlikte olan aşkla geliyor, muhabbetle geliyor, küfrederek geliyor, ne türlü geliyorsa geliyor, sıkıntı yok. Bir elbiseyle geliyor ama. Bir formla geliyor, bir suretle. Allah suret mi? Yok siret, yani bütün enerji latif alan. Tamam, ben de surete kalmıyorsam sen öyle söyle, ben seni tanıyorum derim, geçerim gibi. Yani Adem'e karşı duran bir şey, mesela Firavun Musa'ya karşı duruyor. Ve geçen gün mesela şey yazdım, Musa'nın dayandığı asayı at demesi, yani şimdi Firavun çok enerji biliyor. Melekler de öyle. Mesela şifa meleği diyelim, melekesi şifa dağıtıyor. Ya tendürtüyor, sürüyor veya öpücük konduruyor veya da işte masaj yapıyor, bir şifa. Ama Adem öyle değil. Adem'de hepsi var. O yüzden yani Musa'ya diyor ki dayandığın ilmi bir polarite bu. Bırak. Bıraktığın vakit ademiyetini bildiriyorlar Musa'ya. Yani sende bütün kapasite var. Bir tek ona dayanmanla değil. Ve Firavundan gelen, yani belli eğitimlere dayanan ilmi bu kapsar diyor. Ve kapsıyor da zaten. Yani Firavun yanlış veya bir şey olduğundan değil. Ama belli bir şeye doğru yöneldiği için. Ama Musa öyle değil. Yani Musa'ya söylenmesi de bu yüzden, yani polarite kendini oluşturur, polarite bitirir. Bitirebilirsin de. Bu senin, yani Allah ilahınınla oluşan bir şey. Evet. En zor şeylerden bir tanesi insanın kendini seyredebilmesidir. Doğru. Hani düşünceyi seyrediyoruz, hissi seyrediyoruz ama şu formu seyretmek biraz kolay değil. Bu da zat makamının, yani hakka verilmesi, yani bu vücudun hakka verilmesi gibi bir zevktir. İnşallah o da yavaş yavaş kolay olur. Çünkü biz ademiyetimizi fark ettikçe bu olur. Biz kimiz, yani kim olarak kendimizi görüyoruz? Bu gönülden söylenmesi gerekiyor. Özümüz zaten sonsuz bir sevgi. Kim olduğumuz bir form alıyor. O sonsuz olanı bir form almanın başı Adem. Adem dediği zaman bütün esmalar var zaten. Ve bütün 12 kat sarmal DNA var Ademiyet'in içinde. Hani tek tek esma söylemen de gerekmiyor. Ademiyetini hatırla ve buraya download et. Activate. Activate Adem. Download Adem. Okay. Şunu unutmayın, bütün alem sizi duyuyor. Siz ne kadar duyuyorsunuz onu bilmiyorum ama duyuyor ve sizin gönlünüze göre oluşuyor hepsi. Ademseniz ganisiniz. Gani ne demek? Yani her şeyde bol, bereketli demek. Aşk, muhabbet, para, hepsi. Bu Zoom'u başından bir dinleyin. Çünkü Allah sistemleri ve ferdiyetle alakalı bir hem fark hem bir güzellik var. Bununla ilgili bir şeyler paylaştık. İnşallah hepimize güzellik olur. Olmuştur zaten. Bütün ülkemize, bütün Türkiye'mize, bütün evet, çok samimiyet gerekiyor. Herkese çok özel olduğunu unutmayın. Bunun özellikle altını çiziyorum. Ezberden olmuyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Herkese bay bay.